Akvaryumunuzdaki siyah kum bir mıknatıs tarafından çekilebilir. Hobiciler mükemmel bir siyah zemin için bu kumu tanklarına ekliyor. Fakat bu kumun suya zehir saçan bir gizli bomba olabileceği endişesi herkesi korkutuyor. Bu yüzden bugün efsaneleri bir kenara bırakıp salınım testleri, zehirli gaz baloncukları ve çizilen camların ardındaki gerçeklere daha yakından bakıyoruz. Siyah kumların büyük bir kısmı manyetiktir. Volkanik kökenli Hawaii siyah kumları, bazaltik kumlar ve sanayi artığı cüruflar içlerinde yüksek oranda demir taşır. Bu demir, beyaz kumlarda bulunan kalsiyum karbonat formundan tamamen farklı olan manyetit mineralidir. Kuma yaklaştırılan mıknatısın üstünü kaplayan siyah kum taneleri aslında manyetit kristalleridir. Akvaryuma zararlı mıdır? Çoğunlukla hayır. Ama akvaryum camını temizlemek için kullanılan manyetik silecekler tabana çok yaklaştırıldığında bu demir yüklü taneleri içine çeker. Bu yüzden silecek camda hareket ettirildiği anda araya sıkışan o minik taneler akrilik veya ekstra berrak camınızı geri dönülemez şekilde çizer. Birçok hobici cam sileceklerinin bozulduğunu düşünür. Oysa asıl suçlu manyetik kumdur. Çözüm basit. Siyah kum kullanılan sistemlerde mıknatıslı silecekler tabandan 3-4 santim yukarıda tutulmalı. Peki bu demir suda paslanıp balıkları zehirler mi? Hayır. Oda sıcaklığında oksitlenmiş demir zaten pasın bir formu. Hatta graniler ferrik oksit reaktörleri tuzlu su akvaryumlarında fosfat emmek için bilinçli olarak kullanılır. Yani bu demir suyu zehirlemez. Aksine bazı durumlarda suyu filtrelemeye yardımcı bile olabilir. Ama asıl kabus demir değil. Asıl kabus ağır metallerdir. Özellikle de bakır. TDS ölçümü suda çözünmüş katı maddelerin miktarını gösterir. Akvaryum tabanına konulan malzemenin suya ne kadar mineral veya kimyasal bıraktığı bu cihazla anlaşılır. İdeal dünyada siyah kum tamamen inert, yani kimyasal tepkimeye girmeyen bir madde. Özellikle saf kuvars tabanlı siyah kumlar suya zerre etki etmez. Fakat ucuz yollu sanayi cürufları veya kömür atıkları kullanıldığında işler değişir. Bu cüruflar yıkanmadan akvaryuma eklendiğinde suyun üzerinde yağlı bir tabaka oluşur ve su bulanıklaşır. Bu toz ve yağ tabakası alüminyum veya bakır cürufu kalıntıları da içerebilir. Karidesler ve omurgasızlar için bakır kesin bir ölüm fermanı. Sadece 0.25 ppm'lik bir bakır büyük bir karides kolonisini tamamen yok etmeye yeter. Bu yüzden sanayi tipi siyah kum kullanılacaksa siyah suyla defalarca yıkanması ve durulama suyunun TDS ile ölçülmesi gerekir. Yıkanan kum suyunuza hiçbir şey salgılamamalı. Ayrıca basit bir sirke testi de yapabilirsiniz. Eğer kumun üzerine sirke döküldüğünde karbonat veya kalsiyum bazlı şiddetli köpürmeler yaşanıyorsa o kum kalsiyum karbonat içeriyor demektir. Bu tarz bir kum akvaryumunuzun suyunu sertleştirir ve pH seviyesini yüksek tutar. Gerçek siyah kuvars veya iyi temizlenmiş kömür cürufu sirkeye tepki vermez. Suyun kimyasını değiştirmez. Şimdi de forumların en büyük efsanesine gelelim. Siyah kum çöpçü balıkların bıyıklarını keser mi? Sosyal medya grupları yıllardır bu mit ile çalkalanıyor. Siyah kumun cam kırıkları gibi keskin olduğu, koridoras türlerinin bu kumu karıştırırken bıyıklarını parçaladığı ve acı içinde can verdiği anlatılır durur. İnsanlar bu korkuyla kurulu akvaryumlarını bozar, siyah kumu atıp yerine yuvarlak nehir çakılları koyarlar. Ama vahşi doğa gözlemleri bu hikayenin yanlış yere odaklandığını gösteriyor. Doğada koridoraslar sadece yumuşak kumsallarda yaşamıyor. Çamurda, keskin kayalarda, keskin dal parçalarının arasında da geziniyorlar. Peki akvaryumda o bıyıklar neden eriyor? Sorun çoğunlukla kumun keskinliği değil. Sorun kumun üzerinde biriken ölümcül bakteri katmanı. Sıkışmış siyah kum, özellikle ince taneli ise dışkıların ve atık yemlerin dibe çökmesine izin vermez. Her şey yüzeyde kalır. Eğer akvaryumda yeterli su sirkülasyonu da yoksa ve dip çekimi yapılmıyorsa bu yüzeyde devasa ve agresif bir bakteri kolonisi oluşur. Balıklar burunlarını bu zehirli ve bakteriyel çamurun içinde gezdirirler ve enfeksiyon kaparlar. Bıyıkları fiziksel olarak kesilmez ama bakteriyel nekroz yüzünden çürüyerek erir. Bu yüzden suçlanması gereken siyah kumun yapısı değil, yetersiz filtrasyon ve kötü taban bakımıdır. Siyah kum üstünde koridoras bakmak tamamen güvenli. Yeter ki zemin bir bakteri tarlasına dönmesin. İşte burada siyah kumun ikinci biyolojik zafiyeti devreye giriyor. Katyon değişim kapasitesi. Neden bazı siyah kumlu tanklarda bitkiler orman gibi büyürken bazılarında çürüyüp erir? Sır tamamen katyon değişim kapasitesi değerinde. Katyon değişim kapasitesi bir taban malzemesinin pozitif yüklü besin iyonlarını, yani kalsiyum, magnezyum ve potasyumu
Bir mıknatıs gibi kendine çekip depolayabilme ve gerektiğinde bitki köklerine sunabilme kapasitesidir. Pahalı aktif topraklar devasa bir katyon değişim kapasitesine sahip. Organik madde ve kil bakımından zengindir. Fakat siyah kuvars veya sanayi cürufu siyah kumun katyon değişim kapasitesi neredeyse sıfırdır. Bu kumlar tamamen inerttir. İçlerinde bitkiler için hiçbir doğal besin barındıramazlar. Mıknatıs demiri çekebilir ama bitki besinini tutamaz. Bu yüzden sadece siyah kum kullanarak yüksek destekli bir bitkili akvaryum kurulduğunda suya dökülen sıvı gübreler tek başına yetersiz kalır. Tabana mutlaka zenginleştirilmiş kök kapsülleri gömülmesi veya siyah kumun altına organik bir toprak katmanı serilmesi gerekir. Aksi takdirde kökünden beslenen bitkiler sadece simsiyah bir çölün üstünde açlıktan yavaşça ölecektir. Ancak bu siyah çölün altında büyüyen çok daha sinsi ve karanlık bir düşman var. Bu düşman siyah kumun en ölümcül sırrı. Koku. Odayı aniden kaplayan iğrenç lağım veya çürük yumurta kokusu. Eğer akvaryumunuzun yanından geçerken veya dip çekim yaparken çürük yumurta kokusu alıyorsanız o ekosistem krizin eşiğindedir. Siyah kum doğası gereği çoğu zaman ince ve ağır bir yapıdadır ve çabuk sıkışır. Eğer tabana 5 santimden daha kalın bir siyah kum tabakası seriyorsanız en alt katmanlara oksijenli su asla ulaşamaz. Oksijenin bittiği karanlık bölgede anaerobik yani oksijensiz ortamda yaşayan bakteriler krallıklarını ilan eder. Bu anaerobik bakteriler sudaki sülfatları parçalayarak enerji üretirler. Bu parçalanma sonucunda ortaya hidrojen sülfür gazı çıkar. Siyah kumun cam kenarlarında beliren o gri ve siyah yamalar işte bu ölümcül gazın fabrikalarıdır. Hidrojen sülfür balıklar ve omurgasızlar için son derece zehirli bir bileşik. Fakat bu gaz kumun derinliklerine hapsolduğu ve yavaşça salındığı sürece genellikle oksijenle tepkimeye girip zararsız hale gelir. Asıl tehlike siyah lekelere panik yapıp kumu aniden ve şiddetlice karıştırmakla başlar. Aylarca birikmiş hidrojen sülfür gazı tek seferde su kolonuna karıştığında tanktaki oksijeni anında silip süpürür. Karidesler felç geçirir. Balıklar nefes almak için su yüzeyine vurur ve aylar süren binbir emekle kurulan sistem dakikalar içinde çöker. Bu tuzağı bozmanın yolu kumu alt üst etmek değil. Siyah kum tanklarında taban sirkülasyonunu sağlayacak biyolojik işçiler kullanmak. Malezya trompet salyangozları siyah kumun sessiz kahramanlarıdır. Gece boyunca kumu bir saban gibi sürerler. Topaklanmayı önler ve oksijenin derinlere inmesini sağlarlar. Kum tabakasını hareketli tutarlar. Ya da köklenmeyi seven bitkiler kullanabilirsiniz. Kökleriyle toprağı havalandırmaya yardımcı olurlar. Sonuca gelindiğinde siyah kum ne efsanelerdeki gibi bir mucize toprak ne de forumlarda anlatıldığı gibi bir katil. O sadece bir tuval. Demir ve manyetizma camları silebilir ama suyu zehirlemez. Bu yüzden silecek kullanımına dikkat edilmeli. Keskin kenarlar bıyıkları kesmez ama biriken bakteriyel çamur balıkları enfekte edebilir. Bu yüzden filtrasyon güçlü tutulmalı. İnert yapısı bitkileri beslemez ama kök gübreleriyle desteklendiğinde harikalar yaratır ve kalın serildiğinde çürük yumurta kokulu gazlar üretir. Ama salyangozlar ve doğru bitkilerle bu gazlar etkisiz hale gelir. Siyah kumun tüm karanlık anatomisi bu. Doğru veriyle ve gerçeklerle yönetildiğinde dünyadaki en çarpıcı, en kontrastlı ve en etkileyici akvaryum zeminine dönüşür. Sır çözüldü. Görünmez tehlikeler deşifre edildi. Şimdi o mükemmel ekosistemi yeniden inşa etme sırası sizde.